Annem örgü örerken ona kendimle ilgili merak ettiğim soruları soruyorum. Hadi bakalım yayına. 3, 2, 1, yayın. Gelecek merak ettim ben. Çok güzel sorular hazırladım. Kahvelerimizi getireyim. Sorular bana da tamamen sürpriz. Teşekkür ederim bebişim. Afiyet olsun. Benim merak ettiğim birkaç tane soru var. Yani bunları böyle direkt cevaplamadığın için hani böyle ara ara ortamlarda böyle anlattığın cevabını verdiğin sorular. Bir gün şu olmuştu, bir gün bu olmuştu diye ama ben böyle başkalarında gördüğüm acaba bu bende nasıldı falan dediğim sorular. Onları soracağım. Tamam mı? Ama dürüst ol, tamam mı? Kesinlikle. Bak, alınmaca, gücenmece yok. %100. İlk soru. İlk soru bombastik. Ben çocukken nasıl bir çocuktum? Ama gerçekten. Kötüyse kötü, iyiyse iyi. Tabii ki canım, söyleyeceğim zaten. 3 yaşına kadar tam bir felaket. Ne felaket Özellikle evet biraz da böyle benim de böyle ilk çocuk ve yaşımın çok küçük olmasından Evet. kaynaklanan 19 tecrübesizlikler yaşında. tabii 19 yaş. İşte çok ağlıyordum, ben ne yapacağımı bilemiyordum falan. Sonra bir 2 ve 3 yaş arası inanılmaz bir, şu an bugünün deyimiyle 3 yaş sendromu dedikleri. O zaman yok tabii sendrom falan. Evet, o zaman yok, bir işte inatçılık dönemi, tam inat zamanları denilen bir zamanda. Evet, o 2 ve 3 yaş arası çok zorluydu. Çok tatlıydın, çok sevimliydin. Ama bu yönlerin. Daha sonrasında çok böyle mülayim, yerine böyle çok ponçik, olgun, yaşına göre gerçekten fazlasıyla olgun bir kız olmaya başladın. Daha sonrasında da hiç böyle ya işte ben bu kızdan da ne çektim Dur diyeceğim. onu soracağım. Ona geleceğiz. Peki, tamam. O ayrı. Ergenliğe Onlar, gelme. evet, onlar ergenlik Ergenlik konusu, ayrı. doğru. Ergenliğime dair kendimde hatırladığım birkaç bir şey var. Tabii Tuğba'nın da anlatmasıyla. Evet, bence onu en iyi Tuğba yorumlayabilir ergenlik Evet. zamanlarında. Ne çektiyse o garibim çekti. Abla zorbalığı. Yani o zaman genel olarak zor bir çocuktum. Hayır, genel olarak kolaydı. 3 yaşına kadar olan dönem gerçekten zordu. Dediğim gibi benim tecrübesizliğimle de birleşen. İkna oldum. İyi bir çocukmuşum. İyi bir çocuk oldum ama şirinleri göremedim. Peki bu zamanda soruları da yazdım yani hazırlandım. Röportaja Bayağı hazırlandım. hazırlandın yani. Evet. Ay, şu O an yüzden kendimi okuyorum. stüdyoda falan hissediyorum. Çocukluğumda benim yüzümden en utandığın an. Senin için utandırıcı. Filtresiz anlatabilirsin. Varsa böyle. Yani bunu çok filtresiz anlatabileceğim bir şey değil ama Ankara'ya yolculuk yapıyorduk birlikte. Otobüs yolculuğu. Otobüs yolculuğu, ikimiz yalnız. En önünde oturuyorduk yani. O sırada böyle otobüsün içinde büyük bir sessizlik hakimken işte herkes, kimisi yatıyor, kimisi kitabını Gece almış. yolculuğu mu? Gece yolculuğu değil ama Ha, böyle gündüz ama tamamen sessiz. sessizdi Anladım. otobüsün içi. Sen işte bir yerlerden demek ki duymuşsun, halbuki aile içinde çok Ya bırak kullanılan şimdi söyle. cidden değildi. Yok, hayır. Baban da asla böyle küfür kullanan bir insan değildi yani. Özellikle çocukların yanında buna çok dikkat ederdi. E, Duymuşsun bir yerden. 3,5 yaşındasın. Sokağa da çıkmıyorsun. Nereden duymuş olabilirsin bilmiyorum ama böyle yüksek sesle, hiç beklemediğim, ama ikimiz de konuşmuyoruz bu arada. İkimizin arasında da bir muhabbet yok. Sen kendi kendine o anda böyle uzaklara bakarak bunu düşünmüşsün demek ki. Birdenbire böyle anne dedim. Efendim dedim ben de. Sessiz ol dedim, çok böyle Ha, kalabalık, sessiz. sessiz diye. Ağzında ayıp mı? Ben böyle şok oldum, ne diyeceğimi bilemedim. Tabii ki ayıp, sus falan yaptım. O sırada o sessiz otobüsün içinden aynı anda bir sürü kikirdeşmeler falan böyle Ayıp başladı. değilmiş işte. Aynen. Ama o kadar tatlı sordum ki. Sen utandın mı peki bundan? Ya o an böyle işte onu telaffuz edince tabii birdenbire utanma, işte çocuk neler biliyor Ailede falan gibi. konuşuluyor değil Evet, mi? evet. Kimseyi inandıramazsın ailede duymamış Evet. olduğuna. Yani bir de ayıp mı diye soruyor. Ayıp olduğunu da Aynen, bilincinden. evet. Tereddütlüsün. Ayıp mı? Kullanabilir miyim? Kullanamaz mıyım? Beni utandırdın olarak Utanmıştım. değil de utanmıştım yani. Kaç yaşındaydın? 3,5. 3, hatta Tuğba'ya hamileydim. Daha yeni Evet. konuşmanın ilk kelimelerinden. Aynen. Yani üç Yok, buçuk yaş. sen erken konuştun.
2 yaşında falan başladım konuşmaya. Neyse Murat bunu Bıcır duymasın. bıcır. 2 yaşında konuşmaya başladım duyarsa. Belliymiş zaten falan diyebilir. Sonraki yıllarda da hiç susmayacakmış. Az önceki çocukluktan sonrasında sana doğru gördürmedim ama olsun. Olsun. İlgimi Çocukluktan çekti. sonrasında ergenliğim nasıldı? Nasıl bir ergendim? Böyle mesela benim ergenliğe dair hiç fotoğrafım yok. Bütün fotoğraflarımı yani bence ben imha etmişimdir. Çünkü o zamanlar filmli fotoğraf makinelerimiz Evet, vardı. bana bile fotoğraflarını Evet. attırmaya çalışıyorsun. Evet. Çok az bence sende de çok az kalmıştır. Hayır, bir tane ortaokul fotoğrafım var ya, Ay, ben onu gözüm gibi rezalet. saklıyorum. O kadar güzelsin orada. O kadar Neden? gözü gibi saklanmayacak bir fotoğraf ki. Hayır ya. Nasıl Bak bir gün onu güzelim sosyal ya. medyada paylaşacağım. Bildiğin çirkinim orada İnsanlar ya. karar versin. Hayır, hiç değilsin. Böyle tatlı, naif bir kızsın zaten. Sonra Sonradan nasıl böyle. oldu? Ergenliğim bir kere insanın ten rengi nasıl değişebilir? Kapkaraymışım ergenliğimde. Buğday tenliydi. Neresi Hayır kapkaraydı bildiğin ya. kapkaraydı. Ben ellerime bakıp ben acaba bu aileden değil miyim? Ben acaba erkek miyim? Böyle düşünüyordum. Yok Erkekler artık. kapkara olur. Çirkin. Nasıl algı oluşturmuşlar sende? Okulda falan oldu bu kesin yani. Buğday tenli tatlı bir kızdı. Böyle melezlere benziyordun. Karaydım yani. O zaman bence gözlerim de o zaman yeşil değildi. Sonradan yeşil. Ela diyelim. İşte Ela'nın bir tonu olarak yeşil. Sonra büyüdükçe açıldı yeşil Ela Evet, oldu. büyüdükçe tenim açıldı. Neyse yani öyle bir ergen. Mesela ben evde benim gibi dolaşan bir çocuk istemezdim ergen olarak yani. Artık o derece. Ya şimdi ergenlikte en güzel çocuklar bile birazcık çirkinleşiyor. Ergenliğin verdiği o hareketler, o tavırlar da böyle enerjisine, aurasına yansıyor bence. Böyle bir ince bir itici hale geliyorlar. Sonra değişiyor Allah'tan o durum. Ama mesela o kadar sivilcem falan olmadı Allah'tan. Yok, sivilce olmadı. Öyle olsa bir de hiç çekilmezdim. O hiçbirisinizde olmadı. Bende daha Evet. çok oluyor sıkıntıdan. 4 çocuk büyütürken. Peki tamam bu ergenlik konusunu Tuğba'ya soracağız. Senden buradan bir şey çıkmaz. Evet. Sen Oradan beni Tuğba, gömemeyeceksin burada. Hayır. oradan var ya 45 dakikalık bir Tuğba içerik ile bir çıkar. de çocukluk travmaları üzerine, abla zorbalığı üzerine ayrı bir içerik. 4 çocukla sende daha çok sivilce çıkmış ya. Evet. Peki mesela şu anda 2026 yılında olsa sen yine 4 çocuk yapar mıydın? Yapmazdım. Net. Çocuk büyütmenin zorluklarından değil. Şimdi Ama şu anki dönemde yani. şu anki dönemden kaynaklanan bir şey yani. Yapmazdım yani. 4 çocuğu okula salıp böyle evde kalp krizleri geçiremezdim. O zaman güvenli miydi her yer? Güvenliydi ya. Yani şimdi belki hani bu kadar böyle sosyal medya falan olmadığı için o zaman belki bu kadar açığa çıkmayan olaylar falan da oluyordu duymadığımız. Ama en azından duymadığım, bilmediğim bir şey sende korku da oluşturmuyor. O Sokakta tedirginlik oynuyorduk de yani olmuyor. biz. Tabii canım en basitinden o vardı. Evet, daha güvenliydi. Sokağa salabiliyorduk. Sokakta, gerçi ben pek salmazdım ama. Ben bir kere inşaatta kaçırıyorlardı. Ya evet, hiç Evet. sorma onu. Ben niye inşaatta gitmişim o da ayrı da. Evet, işte ondan sonra sokağa salmamıştım artık sizi. O zamanlarda cazgır olmaya başlamışım. O kendini Orada koruma açısından açılmışım. cazgırdı. Ben sürekli bunu sana aşılıyordum. Bu kadar sessiz durma, bu kadar şey yapma, işte haksızlığın karşısında susma, sana yapılan bir şeyi asla kendine saklama. Yani 4 tane çocuk yapmazdın. Yapmazdım Kaç tane net. yapardın? Ya anneliği yani hiç çocuk yapmazdım da değil. Sen Yapardım. ana olurdun. Yapmazsam Sende bir analık içimde şeyi var kalırdı. sende. Evet evet, anaç bir tarafım var yani. O yüzden yapardım ama 4 tane yapmazdım. Bir taneyi de yapınca o bir tanede de yine tedirgin olurdum. Bir taneyle de kalmazdım herhalde. Kardeşi de olsun derdim. 2. 2 diyelim. Onun da kardeşi olmasın mı bir tane? Yok. Çok çocuk çok güzel bir şey ama zor. Peki iki tane çocuk yaptın. İkisi de kız mı olsun? Evet. Tuğba'ya mesela Tuğba'ya hamileyken en büyük isteğim, herkes diyordu ki işte kızım var, işte bir de oğlun olursa falan. Derre kadar içimden oğlum olsun diye geçmiyordum çünkü benim kız kardeşim olmadığı için diyordum Kız ki ikisi kardeşi olsun. birbirine kardeş olsun. Sonra ergenliğimizde değil Allah etmiş. Keşke Yok, biri erkek olsa. evet evet, biraz illallah ettim. Özellikle kıyafet kavgaları falan. Tuğba'nın benim kıyafetimi Aynen. çöpe atması mesela. Tuğba'nın içeriğine. Evet. Peki ben çocukken, yine ben çocukken sorularından devam ediyorum. Yani çocukken işte çocukluğum yaşlarını düşün. En çok kimi taklit ederdim? Ay, ben deniz furyası vardı o zaman. Saçlarıma Ben de o Şu kızın kadarcık tarzını saç. çok sevmiyordum. Sen de illaki böyle saçlarımı onun gibi kestireceğim diye, onun tarzında böyle işte kahkül yaptıracağım diye evet, falan. şöyleydi. Onu istiyordun. Neyse, hevesini alasın, içinde kalmasın diye de yapmıştık. Sonra da hep kısa olmuş saçım. Evet, şeye kadar, liseye kadar kısaydı.
ortaokulda uzatmaya Evet. başlamıştık. Çünkü çok bitliydiniz. Başka seçenek bırakmıyordunuz bana. Mecburen kökünden kazıp. Allah işte benim de travmam Hobbit travması yani o çocukluğunuza dair olan. Tam böyle temizledim. Pazartesi oldu, mis gibi okula gönderdim derken çarşamba tekrar kaşınmaya başladınız mı böyle çıldırıyordum. Hatırlıyorum, kafamıza sinek ilacı sıkıyordum. Artık başka ne sinek ilacı, gaz yağı bile kullandım Evet, ya. gaz değil. Şu an mesela asla yapmam derler. Şu an Nedir o? olsa Sinek ben de ilacı, yapmam. Bir bilmem sürü ne. şeyler var konusunda Hiç da. duymuyorum ben artık. Sonra bitli evet çocuk. artık çok belki de işte hemen önlem alınıyor. Hiç duymuyorum yani etrafta bitlenen. Evet. Gerçi ben de kimseye söylemiyordum. Belki ondan duymuyoruz. Yakın çevrem dışında kimseye böyle bitlerdi Vebalı falan gibi ya. diyemiyorduk aynen. Yani o zaman ben Deniz'i taklit etmem, senin işine gelmiş. Evet biraz öyle oldu. Ben Deniz artık yok ya. Değil mi? Bir de saçına böyle kuyruk oluyordu arkada. Küt kestirip kuyruk Aa vardı. evet bir de o moda vardı. İğrenç gerçekten. Şimdi çocukken ileride ne iş yapar diyordun. Bu çocuğun işte doktor olur, şu olur, bu olur falan denir ya böyle çocuklara. Hiç Bu kestiremiyordum. büyüyünce. Bir şey olmaz diyordum. Yok. O kadar da değil Bir şey ama olursa şok olacağım. kestiremiyordum yani böyle acaba hani ne olur. O zaman da hiçbir Ee, şey mi değilmiş ya. Resmin bile 2'ydi, hatırlıyor musun? Resim dersen insan nasıl... Sevmiyordum. Resimden insan karnesinde 2 nasıl bak? Resim, beden eğitimi, müzik. Bunlar hep 5-5-5'tir. Her bütün çocukların karnesinde. Sanatsal şeyleri Evet. mesela beden eğitimini sevmiyordun. Evet. O derse girmek istemiyordun. Aynen. Ama şimdi spordan çıkmak istemiyorsun Evet. gibi. Kestiremiyor insan Aynen. işte. Bak resmi sevmiyordum, şimdi evi Ay, boyuyorum evet, yani. Sanatsal Eve şeyleri, bir şeyler. sanatsal durumların liseden sonra mesela daha çok Evet. gelişmeye başladı. Demek ki öğretmenle ilgiliymiş. Benim yeteneğim varmış aslında. Yani spor için şu an bir motivasyonum var. O zaman yoktu. Çıkacağız dışarıda, takla attırıyorlardı bize yere minder serdirip. Yine de Neyini sevmek, seveceğim yani? yani evet. Topu tutamıyorum. Top benim kafama geliyordu mesela. Voleybolu bozan oluyordum yani. Yani resim, müzik, beden bunlar kafadan 5'tir. En böyle haşarı Evet, çocuğum bile evet. 5'tir Karnede yani. hepsi 0 olsa bile onlar 5 olurdu. Evet. Benim resmim 2'ydi ya. Şaka gibi O yani. da nasıl bir gerçekten sevdirmeye çalışan bir resim Evet. öğretmenim. Buradan Bir resim 4 ver öğretmeni- hiç değilse. Evet yani. Bir çaba vardı. Hani Picasso muyum ben orada? Ama Resmimi resim- beğenmiyorum. Ama tamamlamıyordun resim yerine. O da, Onlar o da işte benim. yıl sonu dosyaya bakıyorlardı ya hangi Ha. resimler eksik. Evet. Bazılarını ben yapıyordum mesela. Böyle çocuk yapmış gibi görürse böyle bakmadan. Aynen. Böyle çikin çikin yapıyordum Evet. falan. Ben o yüzden hiç yapmışım. Aynen. Belki hiç yapmasam diyecek ki demek ki yeteneği yok bu çocuğun deyip 5 verecekti. Çirkin olduğunu görünce belki de Aynen. çirkin diye. Ev yapıp çöp adam yapıyordun ya. 4. sınıfta düşün. Birkaç göz yapmaya çalış değil mi? Bunu kesin yapamaz deyip de sonradan seni böyle ters köşe yaptı. Bir şey oldu mu? Şaşırttın. Evet. İlkokula başladığın zaman dediğim gibi çok çekingendin. Ya bu kız herhalde hep böyle hayatı boyunca böyle şey olacak. Hakkını savunamayan, işte kendini ezdiren. Benim rehberliğim hep ona şart olacak gibi. Ama tam tersi oldu. Birden bir açılım yaşadım. Tam tersi oldu derken annemin içinde başka şey. Hayır, tam tersi derken. Mesela üniversitede çalışmaya başladım. İş ortamına gir. Düşünsene. Öyle bir o kadar düşünüyordum ki bunu. İlk iş görüşmene bile Velin gibi Evet. ben de gelmiştim. Aynen, iş görüşmesi birlikte girdik. Yan yana böyle karşılıklı koltuklarda böyle oturmuş. Para vermeyeceğiz deseler kabul eder bu kız falan Ha, diye. aynen. Ensesine vur dokmasını Aynen. al. Ama sonra o işe girdiğimde bence o işte girdikten sonra birazcık şey oldu. Ben böyle daha ortamlarda Evet. bir şey söyleyebilir. Benim fikrim de ondan sonra değişti Evet. zaten. İlk iş gününü hiç unutmuyorum. Part-time çalıştığın için Evet. böyle işte 10 gibi falan mağazadan evet çıkıyordum. böyle balkonlarda bekledim böyle işte kendi 11'i başına. buluyordu ama eve gitmem yani. Tabii. Gelmem değil mi? Evet işte kendi başına gelebilecek misin? Yani ben gelip seni mağazadan almayı düşünmüştüm. Sanki ilkokul kapısında bekler gibi. Çıkışında. Ama ondan sonra baktım evet sen artık oluyorsun. Kendi kendine geliyor. Evet. Ve ben geri gelmez her şeyi anlatıyordum ya. Aynen ne oldu ne bitti her şey tane de- molalara kadar. Bir tane yani mağazada 60 kişi mi 80 kişi mi bir sürü kişi vardı. Hep herkesle ilgili. Evet o Kim var, yönünüzü kim yok? çok seviyordum. Tuğba da anlatırdı. Evet. Böyle ne olmuş ne bitmiş en ince ayrıntısına Evet. kadar dinleyip analiz etme şansına sahip Evet. oluyordum en azından. Öğrenmeye çalışma gibi bir durumum da olmuyordu. Aynı şeyi arkadaşlarınızla yaşadığınız bir problemde de gelip Evet. anlatıyordunuz.
Biz de böyle yüce gönüllü insanlarız. Mesela ben onu hatırlamıyorum mesela. Sadece şeyi hatırlıyorum. Maaşımı aldığım, yani maaşım yattığı zaman gidip bankadan bütün parayı çekip cüzdanıma koyuyordum. Hani böyle bankada dursun, azar azar ihtiyacım oldukça çekeyim falan diye işte. 300 liraysa 300 lira gidip çekip cüzdanıma koyuyordum. Ama şeyi hatırlamıyorum mesela, ilk maaşımı aldığım zamanı hatırlamıyorum. Yani ilk maaşımla ne yaptım ya da işte nasıl hissettim falan, onu hatırlamıyorum. Böyle senin de böyle bir şeyin, enerjin değişmişti işe başladığında. Kendi başıma ve aynı zamanda bu arada Evet. üniversiteyi kazandığın yılda. Hasbelkader. Ne hasbelkader Ama ya. hayır, kazanamam diye işe girmiştim ya hani. Ha evet. Yani hani. Hasbelkader derken o Ha, konuda da yok, sen yok. kendi hakkını yeme, çok Hayır. çaba gösterdin Evet ama çünkü. hani o senede sınava girip olmaz diye düşündüğüm için bu seneyi de bari Ha çalışarak evet geçireyim evet. diye. Hı hı. Öyle hasbelkader yani. İşte arkadaş çevresi falan da mağazada yapmaya başlamıştın. İlk onlarla böyle dışarı çıkıp harcamışsınızdır falan yani. İnsan bir eve bir koli baklava alır gelirdi. Part time çalışıyorsun, kaç para kazanıyorsun. O zaman da genç kız oluyorsun, ancak kendi kozmetiğine yetiyordu o para. Hemen kozmetime laf geldi. Yine alışverişime laf geldi. Neyse tamam. Bütün anneler sonuçta böyle. Alışverişe bir küçük dokundururlar. Şu an bu çocuklukla ilgili değil sadece. Genel ama. Tamam mı? Yine dürüst olabilirsin. Dürüstüm. Çocukluğumu nasıl olsa ben hatırlamıyorum. Ne gelecek çok merak ettim. Beni en çok hangi konuda eleştirirsin? Yani özellikle eleştirdiğim bir şey yok ama bazı konularda tarzlarımız farklı sadece. Mesela doğrusu bu, doğrusu şu, bu eleştirilecek bir durum gibi değil aslında bu söyleyeceğim şey. Sınırların çok keskin. Bu aynı zamanda aslında belki herkesin ulaşmak istediği bir şey. Ama bana uygun değil. Mesela ben herkesin bir ikinci ya da üçüncü şansı olabileceğini düşünüyorum. Bu genel olarak bütün hayatında, hani sadece şey olarak değil. Sosyal medyada görünen ya da şey olan değil. İkinci bir şans senin için yok. Kimse için. O insan bir şey yapmışsa bir daha yapma potansiyeline kesin olarak sahiptir ki bu genel olarak da doğrudur. Maalesef İnsanlar değişmez. ben o şansı vermeme rağmen hani ben de bunu deneyimledim, yani biliyorum. Belki bazen istisnalar kaideyi bozmaz. İkinci bir şans bazen insan kazandırıcı olabilir. Bunu da sana dile getiriyorum zaten. Evet. O yönden Evet. eleştiririm. Ama evet, onu ben de farkındayım ama değişmeyi düşünmüyorum. Bu da benim. Zararını da görmedim yani. Ha, bu da Şimdiye sensin. kadar. Yani bir eleştiri, yani bu kesinlikle bunu değiştirmelisin gibi değil. Nacizane bir eleştiri. Aldım, kabul ettim. Böyle. Belki kullanırsın bir Bir yerde. yerde kullanırım. Bir yerde ikinci bir şansı versem mi acaba dediğim birisi olursa, arada muallakta kalırsam kanaat notu bakalım. kullanırım. Belki bu. Çünkü kimi insanlar yine Mal de oluyor. hayır. Kimi insanlar gerçekten yine de değişebiliyor. Şu eşe ikinci bir şans verilmemeli. O konuda netim yani. Erkeklere genel olarak ikinci bir şans Evet. verilmemeli. Fark etmez. Sonuç asla Erkek değişmiyor. milletine ikinci şans. Çünkü Özellikle koca diyelim. Hadi özellikle baba, eş, kardeş, sevgili, bunlara koca. verebilirsin belki. Kardeşe verilir, evet. Yani şimdi bir Onlara atasözü bir şey söylerdim diyemem. ama söylemeyeyim. Söyle. Hani köpek ... yemekten vazgeçmez. Bok mu? Aynen. Ha, tamam. Bu çok büyük hatalar, yanlışlar için, evliliği sarsıcı Ya şeyler herhalde için canım. geçerli. Bir kere öyle bir şeyde yalan söyledi. Kaşın üstünde göz var da Ha, değil. aynen. Yani. Yani küçük şeyler. Evet. Niyetine bakarsın orada. Neden böyle bir şey yaptı? Yani mesela sen şimdi az önce dedin ya. Bu arada sohbet güzel geldi. Örgüyü unuttum. Evet. Peki gençliğinde. Yani gençliğinde derken şimdi de gençsin de. Teşekkür Daha ederim. Daha 20'li Siz yaşlarında beni hep değil. genç görüyorsunuz. Ama öylesin. Ben artık anneanneyim. Evet, anneanne olabilirsin ama insanlar 40 yaşında da anneanne İşte oluyor. öyle bir, tamam, şimdi bu değişti. Mesela ben şimdi Tuğba'nın yaşında doğurmuş olsaydım sen yıllar önce anneanne olacaktın. Doğru söylüyorsun. 10 sene evet. önce anneanne olabilirdin O mesela zamandan sen. anneanne kafasına girecekmişim. Evet. 36 yaşında, 40 yaşında falan. 45 yaşında. 45 pardon. Yani sen bundan 10 sene önce de anneanne olabilirdin. Ya işte bu bizim kuşağa yerleştirilmiş bir şey. Sen artık anneannesin. Evet. Kendine gel. Evet, kendine Sen gel. Bihter Ziya gel. Gerçekten ben anneanne olduktan sonra çok girdim bu kafaya. Evet. Doğru. Sen yine gençsin. İnsanlar da öyle diyor. Paylaştığım vlogda falan da. Teşekkür ederim hepsine. Teşekkür ederiz insanlar. Teşekkür ederiz. Ama mesela böyle 20'li yaşlarında olsaydın şu anda. Evet. Ya da
sen 20'li yaşlarındayken sosyal medya olsaydı o zaman da ya da şu anda ne gibi içerikler üretirdin? Böyle çok çocuklu içerikler var ya. Onlar da kesin. Aynen. Instagram olurdun sen. Onlar da kesin fenomen olurdum. Evet. Ama onlarla ilgili bilmiyorum. Ama o zamanlar yoktu öyle 3 çocuk 4 çocuk Yine fazla. yeteneklerimle ilgili içerikler üretirdim. Evet. Yani şimdi mesela düşünüyorum. Şu pandemide başladım ben, sayfamı açtım. O zamanlarda çok daha böyle erken bir zamanda Yapar. yapıp yerleştirmiş olurum. İşte Güncü Dükkan'ın olduğu zamanlarda falan Evet. ne içerikler çıkardı düşünsene. Of, dükkanı açarken, rafları Evet. yerleştirirken. Evet. Ben de mesela o zaman da olsaydım Güzeldi de şimdi. dükkanımız. Evet. Her gün kendime şey çekerdim. Dükkanı açıyorum. İçeriği Evet. çekerdim. Kalktım, Evet. kepengi açtım, oturdum. Sepetleri dışarı çıkartıyoruz. Temizliğimizi yapıyoruz. Evet, Kahvelerimizi alıyoruz. evet. Örgülerimize başlıyoruz. Aynen. Her yeni gelen ürünle ilk önce kendimiz denemeler Evet. yapıyoruz Toptancıya falan. gidiyoruz. Çok güzel içerikler çıkardı. Evet. Hatta o zaman ördüğün şeylerle çekseydin. Çekmiş Ya o zaman olsaydı. O çok zaman daha sosyal fazla medya olsaydı üretiyordum. yani. Eve koltuk Evet. şeyi falan örmüştü ya kocaman. Neler neler. Kaç kişilik, kaçtı? Bayağı büyük bir koltuk Perdeler, takımıydı. koltuk Evet. örtüleri. Tam bir oturma grubuydu Evet. yani. Aynen. Ördüğüm. Nasıl bir şey varmış. Şimdi de şunu örecek. Aynen. 2,5 saatte. Bir sıra çıkamadım. Nerede koltuk Ya da ayda bir bebek bitiyor falan. Evet ama o bebekle koltuk örtüsü aynı mı? Koltuk örtüsünü böyle fıttırı fıttırı. Evet, Yanlış evet, olsa kalın ne, kalın olmasa 8 ne. numara şişlerle mi ne örmüştüm Aynen. onu. Kocaman şey olma. Evet. Bu da yani bebek detayıyla o aynı değil. Bebekler neredeyse dile gelip konuşacaklar. Peki benim ilk örgü yaptığım şeyi. Onu ben hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun bakalım? Örgü bayağı bildiğimiz İlk çıkardığım ürün örgü. Hani böyle öylesine oyalanayım parmak gibi değil örgüsü. de. Evet. Parmak örgüsü. Hatta onu babana bile yaptırmıştık. Evet. Bütün aile oturup böyle Bütün bu aile ne oturup, ilginç bir evet. şey diye. Parmak örgüsü yapmıştık. Sonra ne yaptık mesela öyle upuzun şeritleri? O upuzun şeritleri 3 tane şerit yapıp saç örgüsü gibi Evet. böyle Ha, atkı gibi bir yapıp şey. atkı Ha, yapmıştınız. Evet. Hatta ondan lisedeki arkadaşlarına da yapmıştım. Ya. Sonra ilk örgün olarak hatırladığım işte dükkan zamanları. O zaman böyle bir üniversiteye hazırlanıyordun. İşte renk renk bir şeyler böyle hoşuna gidiyordu böyle ipler falan geldiği zaman. Ah diyordum tamam benim yolumda Olacak. ilerliyor. Bu kızdan Bu kadar olacak. olacağını bilmiyordum ama. Evet, bu kadar olacağını ben de bilmiyordum. Evet bu kadar böyle hobi ve tutku haline getireceğini hiç bilmiyordum. Sen işte mesela ben o zaman şey yapmak istiyordum. Hatta onlara mail falan atmıştım. İşte bir böyle örgü kafe projesi gibi falan dükkanı ona dönüştürmeyi düşünüyordum. Nako'ya mail atmıştım. Onlar da bana dönüş yapmıştı. İşte şu an için böyle bir projemiz yok ama olursa mutlaka size dönüş yaparız diye. Sen aslında benim olmak istediğim versiyonumu gerçekleştiriyorsun şu anda. Evet evet. Benim de ilk işbirliğim Aynen Nako'ydu. işbirliklerin Evet. ondan sonra işte bu işi daha profesyonel anlamda Evet. yapıyor olman. İşte o da dönem çağdan dolayı. İşte dedin Dönemden ya dolayı. nasıl olurdun böyle olurdun. Evet. Sosyal medya olsaydı. Benim gibi yani. Evet. Güzel. Takdir. Flu. Takdir aldım. Genlerden gelen. Benim ta anneannemden gelen bir şey Evet, bu bana. evet. Ama anneannenden. Anneannem de öyle. Evet Senin evet. de öyle. Ama anneannem, benim anneannem senin anneannenden çok çok kat kat fazlaymış yani. Benim anneannem senin anneannen. Benim anneannem senin anneannen Değil mi? deme. Ama eskiden zaten daha fazlaymış ya. Daha böyle Tabii ince iğne işçilik, oyaları danteller. o kadar ince işçilikler yani şu an mümkün değil. Yemek masasına örtüsüz mümkün değil. Yatak örtüsü örülürdü dantelden. Doğru, yatak örtüsü vardı Evet. dantelden. Bir de ince ip yani. Şimdiki gibi değildi örgü ipleri. İnce Evet. ipler yapılıyordu. Yapmayan anneleri de ayıplıyorlardı bu arada. Bir de şey vardı. İşte böyle herkes örnek saklardı birbirinden. Böyle tabii sosyal medya böyle kırla işte fikirler, ilhamların olmadığı bir şeydi. Böyle ev gezmesine falan giderken hiç kimse el işini götürmezdi. Şey olmasın diye işte örnek görüp de istemesinler. Ya da fikir almasınlar, çalmasınlar fikir diye. O zamanlar daha fenaymış ya. Açık Öğrettim. açık veremem diyenler bile oluyordu yani. Niye satıyor mu ki onu? Niye? Hayır. Yaptığını. Kendi kızında tek olacak o. Ha.
bir şey alıp örmek işte fakirlikten sayılıyordu. Evet. Alamıyor Ha, ki alamıyor örüyor. işte Aynen. örüyor onun yerine Evet. gibi. Şey falan Şimdi kafası, öyle değil evet. yani kesinlikle. an- Şimdi çok popüler olan bir şey. Evet. Hatta moda olan bir şey. Ya şu anda da o kafada olan insanlar var. İşte bir mağazada bir şey görüyor. Ben bunu örerim diyor. Hani daha ucuza mal etme kafasıyla diyor ama ben Evet. bunu örerim diye. Daha ucuza mal olmuyor ama artık. 2 tane sorum kaldı. Sonlar bombadır kesin. Evet, en son 2 tane sorum bomba. İlk defa artık bu kız büyüdü dediğin zaman. Bu ilk defa dediğim zaman Ömer dünyaya gelmişti. Bebekti. Sen Minnoş. o zaman işte 11-12 yaşlarında falansın. Böyle okuldan gelince daha formanı bile çıkarmadan benim halimi görüyordun. İşte daha kahvaltı sofrası ortada duruyor. İşte ev toplanmamış falan. Daha formanı bile çıkarmadan düşün, okuldan gelmişsin, ne yapmak istersin? Yemek yemek istersin. aynen. İşte oyun oynamak istersin falan. Gelirdin hemen böyle kardeşini alırdın, böyle ayağında sallamaya başlardın ben uyuturum diye. Küçük O anne. zaman böyle çok böyle şey oluyordum. Ha. Gerçekten artık bu böyle şey, hani benim kızım artık bana yardımcı, büyüdü, evet. büyümeye başladı, olgunlaşmaya başladığının işaretiydi ama daha sonra da orası biraz özel ve çok duygusal. Anlatırken çok duygulanırım yani şimdi. Öyle bir şey de olmasın. Biliyorsun beni çok kolay ağlıyor biliyorum. Evet. O benim için çok çok özeldi. Yani sen bunları düşünme anne. Böyle Olabilir. ailevi problemlerin çok yoğun olduğu bir zamanda, işte o zaman da üniversiteye hazırlanıyordun. Yani bu sene de kazanmasam olur. Senin kararlarının arkasında dururum dediğin bir zamandı. Detaya girmek istemiyorum. Daha sonra konuşuruz seninle. Tamam, bunun detaylarını Bunu ben sen sana bile bilmiyorsun evet, yani mesela şu hatırlamıyorum anda yani ilk şu kez an. evet. Hatırlamıyorum yani hiç öyle. Anlatacağım kamera Tamam. kapanınca. Öyle bir zamandı. Yani böyle yaşından beklenmeyen böyle bir olgunluk gösterdiğin, beni şaşırttığına, benim çocuklarım artık hani beni anlıyorlar. Her şeyin farkındalar dediğim bir zamandı, bir andı. Bak şimdi yine geldi. Oo, prensesim benim. Ağlama yine şimdi. Yok ağlamayacağım. Ağlamayacağım. O zaman final sorum. Bu sefer ağlayacağım. Bu sefer ağlayacağım. Allah. İlla ağlatacak beni ya. Gelin ağlatıyor Final- sanki. Finalde ağlatacağız. Şaka tamam. Tuğba demişti ağlayınca çirkin oluyor. Evet. Bir Ayaz bir sen. Ay. Ağlarken çok çirkin oluyorsunuz. Tamam, peki beni tek kelimeyle anlat desem. Birkaç kelime de olabilir istiyorsan. Ama hani öyle özetle desem. Prenses. Benim prensesim. O ayrı. Ama kendi hayatında da prenses. Olmayı başaran bir kız. Hani Kendi sınırlarını çizen, kendi ayaklarının üstüne durabilen, kendiliğine öncelik verebilen. Sen prensessin. evet, güzel oldu. Prenses oğlum. Benim en prensesim. Ay bak. Sevgi taşmamız böyle. Aynen. Uyuu. Ağzına yüzüne sağ. Ay çok güzel sohbet oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki Teşekkür videolarda ederiz. görüşürüz.